Her gün farkında bile olmadan binlerce kez yaptığımız bir şey var, değil mi? Nefes almak. Peki ya bu en basit, en otomatik eylem birdenbire bir mücadeleye dönüşürse? İşte bugün tam da bu konuya, solunum yetmezliğine dalıyoruz. İsmi biraz ürkütücü gelebilir, kabul, ama hiç merak etmeyin. Birlikte ne olduğunu, neden kaynaklandığını ve en önemlisi nasıl aşıldığını gayet net bir şekilde anlayacağız. Peki, bu konuyu nasıl ele alacağız? İşte yol haritamız gayet basit. Önce solunum yetmezliği tam olarak ne demek onu bir tanımlayalım. Sonra çeşitleri neymiş onlara bakacağız. Neden olur, kökenine ineceğiz. Doktorlar nasıl anlıyor yani tanı nasıl konuyor onu göreceğiz. Ve tabii ki en sonda tedaviye yani çözüm yollarına odaklanacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. Evet, ilk ve en temel soru. Solunum yetmezliği dediğimiz şey aslında ne? Bakın buradaki en kritik nokta şu. Bu kendi başına bir hastalık değil. Daha çok bir sonuç. Ateş gibi düşünün. Ateş bir hastalık değildir, değil mi? Vücutta bir şeylerin yolunda gitmediğinin bir işaretidir. İşte solunum yetmezliği de tam olarak böyle. Altta yatan bir sorunun yarattığı bir sendrom. Şimdi vücudumuzu bir araba motoru gibi hayal edelim. Motorun çalışması için ne lazım? Yakıt, yani bizim için oksijen. Peki motor çalışınca ne olur? Egzoz gazı çıkar, yani bizim için karbondioksit. Bu gazın da dışarı atılması şart. İşte solunum yetmezliği dediğimiz olay, bu motorun ya yeterli yakıtı yani oksijeni alamaması ya da egzoz gazını yani karbondioksiti dışarı atamaması durumu. Bazen de maalesef ikisini birden yapamıyor. Tam bir sistem arızası yani. Peki bu durum ne kadar sık görülüyor, bir fikriniz var mı? Bakın sadece Avrupa'daki rakamlara göre her yıl her 100 bin kişiden 77 ila 88'i o kadar ciddi bir solunum yetmezliği yaşıyor ki hayatta kalabilmek için solunum cihazına bağlanmaları gerekiyor. Yani bu hiç de nadir görülen bir durum değil. Rakamlar meselenin ciddiyetini ve ne kadar önemli olduğunu açıkça gösteriyor. Şimdi, her solunum yetmezliği aynı mı? Tabii ki hayır. Tıpkı bir araba tamircisinin motor arızalı deyip bırakmaması gibi. Sorun bujide mi, aküde mi yoksa başka bir yerde mi? İşte doktorlar da aynısını yapar. Doğru müdahaleyi bulmak için sorunu parçalara ayırırlar. Hadi gelin bu sınıflandırmalara daha yakından bakalım. Bu tablo ilk bakışta biraz göz korkutucu durabilir ama aslında çok basit bir mantığı var. Doktorlar durumu anlamak için birkaç temel soru soruyor. 1. Kandaki asıl problem ne? Oksijen mi eksik yoksa karbondioksit mi fazla? 2. Bu ne zaman oldu? Bir anda mı gelişti yani akut mu yoksa zamanla yavaş yavaş mı ortaya çıktı yani kronik mi? Ve 3. Bütün bunların arkasındaki biyolojik sebep ne? İşte bu sınıflandırma aslında tedavinin anahtarını veriyor. Tüm bu tipler arasında en çok karşımıza çıkan iki tane var. Tip 1 ve tip 2. Şöyle düşünelim. Tip 1 bir filtre sorunu. Akciğerleriniz kana oksijen geçiren bir filtre gibi ama bu filtre tıkanmış. Yeterince oksijen geçmiyor. Tip 2 ise bir pompa sorunu. Yani sorun filtrede değil, o filtreyi çalıştıran sistemde. Göğüs kafesi, kaslar, sinirler. Pompa bozuk olunca kirli havayı, yani karbondioksiti dışarı atamıyorsunuz. Biri içeri alma, diğeri dışarı atma sorunu aslında. Peki, bu mükemmel işleyen gaz alışverişi sistemi neden ve nasıl bozuluyor? İşte şimdi işin biraz daha derinine inip bu arızanın kök nedenlerini araştıracağız. Normalde nefes alıp verme nasıl işliyor? 3 adımlı bir kargo teslimatı gibi düşünün. 1. Oksijen akciğerlerden kana yüklenir. 2. Kan bu değerli kargoyu vücudun her hücresine teslim eder. 3. Aynı kurye hücrelerin çöpü olan karbondioksiti toplar ve geri getirip dışarı atar. İşte bu teslimat zincirinin herhangi bir halkasında bir sorun yaşanırsa sistem çöküyor. Peki oksijen neden kana geçemez? Bunun birkaç nedeni var. Mesela dağın tepesindesinizdir, havada yeterince oksijen yoktur. Bu basit bir neden. Ama en sık görülen sebep V-Q uyumsuzluğu denilen bir şey. Kulağa karmaşık geliyor ama değil. Şöyle hayal edin. Akciğerlerinizde hava yolları ve kan yolları var. Normalde havayla kan buluşur, oksijen alışverişi yapılır. Ama bu uyumsuzlukta bir yere bolca hava gidiyor ama kan gitmiyor. Ya da tam tersi, bir yere kan gidiyor ama oraya hava ulaşamıyor. Yani buluşma noktası boş kalıyor. Sonuç? Kan oksijensiz kalıyor. Karbondioksit neden atılamaz peki? Bunun da en büyük nedeni hipoventilasyon. Yani yeterince nefes alıp vermemek. Bu kadar basit. Vücut havalandırmayı düzgün yapamayınca içerideki kirli hava birikiyor.
Bazen de ateş gibi durumlarda vücut o kadar çok karbondioksit üretiyor ki normal havalandırma bile bu kadar çöpü dışarı atmaya yetişemiyor. Bu tabloya bir bakın. Solunum yetmezliğinin ne kadar çok farklı sebebi olabileceğini gösteriyor. Bir yanda zatürre, kalıp krizi gibi aniden vuran durumlar var. Diğer yanda ise koah gibi yıllar içinde yavaş yavaş gelişen kronik hastalıklar. Yani gördüğünüz gibi bu durum tek bir nedene bağlı değil. Birçok farklı yol aynı can sıkıcı sonuca çıkabiliyor. Sebepleri az çok anladık. Peki doktorlar bu durumu nasıl teşhis ediyor? Vücudumuzun verdiği sinyalleri nasıl okuyorlar? Gelin şimdi de işin bu dedektiflik kısmına bakalım. Şöyle bir düşünün, birisi nefes darlığıyla acile geldi. Doktorlar o an o kişinin solunum yetmezliğinde olup olmadığını nasıl anlar? Hangi kritik işaretleri ararlar? İşte o anlarda neler yaşandığına bakacağız. Vücudun oksijeni azaldığında adeta bir alarm çalmaya başlar, vücut SOS verir. Nedir bu alarmlar? Nefes darlığı tabii ki ilk sırada. Sonra vücut panikle daha hızlı nefes alıp vermeye başlar. Kalp daha hızlı çarpar ve belki de en önemlisi beyin yeterince oksijen alamadığı için kafa karışıklığı, huzursuzluk, bir anksiyete hali başlar. Peki ya karbondioksit birikince ne oluyor? Oradaki belirtiler biraz daha farklı, daha sinsi diyebiliriz. Genellikle beyin fonksiyonlarını etkiliyor. Mesela sabahları geçmeyen baş ağrıları. Gün içinde sürekli bir uyku hali, konsantre olamama, bunlar özellikle yavaş yavaş gelişen durumlarda çok tipik işaretler. Elbette tüm bu belirtiler doktora bir fikir veriyor, bunlar çok önemli ipuçları ama işi şansa bırakmamak lazım. Kesin teşhis, yani evet bu solunum yetmezliği dedirten testin adı arteriyel kan gazı. Bu test, atardamardan alınan küçük bir kan örneğiyle yapılır ve kandaki oksijenle karbondioksit seviyesini net bir şekilde rakamlarla gösterir. Tahmin yok, sadece gerçekler. Tanı, tamam. Şimdi en önemli kısma geldik. Ne yapacağız? Bu bozulan dengeyi nasıl düzelteceğiz? İşte şimdi hayat kurtaran tedavi yöntemlerine bakıyoruz. Hasta krizde her saniye önemli. Peki böyle akut bir durumda her şeyden ama her şeyden önce yapılması gereken ilk şey ne olabilir? Cevap çok net ve asla değişmez. Bir numaralı öncelik hava yolunu güvence altına almaktır. Çünkü hava yolu kapalıysa yapacağınız başka hiçbir şeyin anlamı kalmaz. Hava yolu açık, peki sonra? İlk hedef, düşen oksijen seviyesini düzeltmek. Vücudun oksijen göstergesi kırmızı çizgide yanıp sönüyor. Yapılacak ilk iş hemen oksijen vererek o ibreyi tekrar güvenli yeşil bölgeye çekmek. Bu, hayati organları korumak için zamana karşı verilen bir yarış. Bazen sadece oksijen vermek yetmez, solunumun kendisine destek olmak gerekir. Bunun için de iki temel yol var. Birincisi daha nazik olanı, non-invazif. Yani yüze sıkıca oturan bir maske aracılığıyla basınçla hava vererek nefes alıp vermeye yardım etmek. Ama durum ciddiyse, hasta bilincini kaybettiyse ya da bu maske yetmiyorsa o zaman invaziv yönteme geçilir. Yani nefes borusuna bir tüp yerleştirilir ve solunum işini tamamen bir makine üstlenir. Ama şunu asla unutmamak lazım. Bütün bu solunum desteği, oksijen, makinalar, bunlar sadece birer köprü. Hastayı uçurumun kenarından alıp karşıya geçirene kadar zaman kazandırırlar. Asıl tedavi köprüyü geçtikten sonra başlar. Yani bu soruna en başta ne sebep olduysa onu tedavi etmek. Eğer sorun zatürre ise antibiyotik vermek, kalp yetmezliği ise ilgili ilaçları kullanmak. Yangını söndürmek şart. Şöyle bir durup düşünelim. Her gün hiç aklımıza bile getirmeden 20.000'den fazla nefes alıp veriyoruz. Peki rahat bir nefes almak, bu aslında ne kadar büyük bir lüks, ne kadar büyük bir hediye? Belki de kıymetini ancak zorlandığımızda anlıyoruz.